Arkadaşlar merhaba. English with Chunks kanalımıza hoş geldiniz. İngilizceyi farklı bir bakış açısıyla ele alacağımız bu video serimizde amacımız ilk etapta bize karmaşık gelen cümlelerin aslında nasıl basit cümlelerden oluştuğunu sizlerle paylaşmak. Gelin isterseniz karmaşık yapılara birer örnek verdikten sonra sizlerle İngilizce üzerine bir hasbihal edip Chunk metodunun ne olduğunu kısaca konuşalım. Arkadaşlar, ekranda görmüş olduğunuz cümleye şöyle bir baktığımız zaman aslında basit ifadelerden oluştuğunu fakat kurulumuyla alakalı veya anlamıyla alakalı sorun yaşadığımızı az çok hissediyoruzdur. Ya da sorun hisseden arkadaşlarımız vardır. Bu cümle yapıları bir tık daha karmaşık hale geldiğinde, yani daha akademik bir kisveye büründüğünde bunları anlamak bizim için gittikçe bir çileye dönüşmekte. Peki acaba bu karmaşık yapılar gerçekten çok ciddi bir altyapı mı gerektiriyor, yoksa aslında bunlar çok basit birer cümle yapısından mı oluşuyorlar? Bunları videomuzu takip ederek videomuzun sonunda bunun cevabını sizlerle hep beraber verelim. Önce İngilizce ile alakalı şöyle bir konuşma yapalım, hasbihal yapalım ve gerçekten İngilizce öğrenme ile alakalı hedefimizi belirlemiş olalım. Hepimiz İngilizce öğrenmek istiyoruz arkadaşlar. Hedefimizde İngilizce öğrenmek var. Bir şekliyle bunu akademik anlamda, iş anlamında veya sadece hobi bile olabilir. Bir şekliyle hedef olarak belirliyoruz kendimize. Fakat işin içine girdiğimizde ciddi manada bazı problemlerle karşılaşıyoruz veya bizim moralimizi bozacak olan bazı durumlar ön plana çıkıyor. Peki bunların başında ne var? İlk etapta İngilizce ile ilk muhatap olduğumuzda veya fark etmez, illa İngilizce olmak zorunda değil bu. Farklı bir dil de olabilir. Bizim dilimize hiç benzemiyor oluşu. Peki bu farklılık ilk etapta nerede karşımıza çıkıyor? Arkadaşlar, dil bilgisi konularına baktığımızda bize çok karmaşık geliyor. Veya yapısal anlamda eşleştirmeye çalıştığımız zaman ciddi manada problemler yaşayabiliyoruz. Bir sonraki en önemli konu ise kelimeler. Ciddi manada kelimelerle ilgili, kelimeleri hatırlamayla ilgili problemler yaşıyoruz. Bu video serimizin ikinci kısmında kelimeler nasıl öğrenilir, kelimeler akılda nasıl tutulur, bununla ilgili bir video paylaşacağız. Lütfen o videomuzu da izlemeyi unutmayın. Arkadaşlar, kelimelerin yazılışları ve okunuşları İngilizce'de aynı değil. Dolayısıyla bu bizde ciddi bir problem oluşturuyor. Mesela şu anda ekranda görmüş olduğunuz tekerlemeyi İngilizce olmadan okuduğumuzu düşünürsek herhalde çok garipsemeyeceğimiz şöyle bir telaffuz ortaya çıkabilir. Sehe, sel, sea, sehels, on, tehe, sea, sehore şeklinde. Çoğu zaman bunu İngilizceyi yeni öğrenmeye çalışan arkadaşlarımızdan duymamız mümkün. Fakat bunu İngilizce dil bilgisi kurallarıyla tabii ki doğru olarak kabul etmemiz mümkün değil. Arkadaşlar, bir grup arkadaşımız var ki anlıyorum ama konuşamıyorum şeklinde serzenişte bulunuyorlar. Bu arkadaşlarımız ciddi manada televizyon programları izliyor olabilir, filmler izliyor olabilir, dizi takip edebiliyor olabilirler. Fakat konuşma pratiği yapmadığı sürece gerek kendiyle gerek herhangi biriyle pratik yapmadığı sürece konuşma altyapısı oluşmuyor. Bir grup arkadaşımız da var ki konuşuyorum ama yazamıyorum şeklinde bir serzenişte bulunuyor. Hakikaten kulak dolgunluğu dediğimiz veya kalıpsal olarak bazı şeyleri öğrenerek günlük hayatımızı idame ettirecek kadar konuşabiliyoruz. Fakat konuştuğumuz şeyi yazıya dökemiyoruz ki bu resmi olarak düşündüğünüz zaman ciddi bir problem. Peki, İngilizce öğrenmek istiyoruz. Kabul. Fakat şunu belirledik mi? Neyin İngilizcesini öğrenmek istiyoruz? Yani hedefimizde ne var? Bizi motive eden başlık nedir? Ben neyin İngilizcesini öğrenmek istiyorum? Mesela bir akademisyen mi olmak istiyorsunuz? Veya bir pazarlamacı mı olmak istiyorsunuz? Veya tatil beldesinde bir ayakkabı boyacısı mı olmak istiyorsunuz? Sizin bu soruya vereceğiniz cevap İngilizce'de oluşturmanız gereken altyapının çerçevesini belirler. Dolayısıyla öncelikle hedefimiz neyin İngilizcesini öğrenmek istediğimizle alakalı olarak bu sorunun cevabını samimi bir şekliyle vermek. Arkadaşlar, ilk mottomuz, ilk hedefimiz ve bu video serisinin oluşturulmasındaki temel mantık şu.
Her karmaşa basit olan parçaların bir araya gelmesiyle oluşur. Arkadaşlar bunu unutmayın. İstediği kadar akademik bir yazı olsun, istediği kadar karmaşık bir yapıda oluşmuş olsun, bütün cümlelerin kökeni aslında basit yapılara dayanır. Gelin isterseniz bunu hemen basit bir şekliyle ispatlamaya çalışalım. Arkadaşlar, şimdi ekranda sırayla ben size basitten karmaşaya doğru aslında chunk metoduyla nasıl yapılar oluşturulur hemen onu göstermiş olacağım. Öncelikle student kelimesiyle başlıyorum. Student tek kelimelik herkesin bilebileceği basit bir yapı. Peki İngilizce'de ilk temel konulardan biri olan a and the konusu işin içine girmiş olsun. Ben yavaş yavaş cümle ve cümle içerisinde chunk oluşturmaya dair cümleleri sırayla ekrana getiriyorum arkadaşlar. Bakın nasıl yavaş yavaş cümleler uzamaya ve karmaşık hale gelmeye başlıyor. Gördüğünüz gibi bu cümleleri uzatmak mümkün. Daha da eklemeler yaparak aslında daha da uzun uzadıya bunları yapmamız mümkün. Bir tane daha örnekle devam edelim arkadaşlar. Buradaki cümleleri rahatlıkla yapabileceğinizi düşünüyorum. Mesela diyor ki there is a girl. A1 seviyesinde rahatlıkla kurabileceğimiz cümlelerden bir tanesi. Daha sonrasında the girl has got a red jacket şeklinde basit bir sahiplik cümlesi kuruyoruz. Sonrasında the girl plays the guitar şeklinde yine basit bir fiil cümlesi kurduk. Sonrasında the girl is in the cafe yani kızın nerede olduğunu söylemiş olduk. Son olarak da bu kızımıza bir isim vermiş olalım. Chunk yöntemiyle biz buradaki farklı bileşenleri tek bir cümle haline getirebilir miyiz? Hedefimizde bu var. Bunu tersten okuma yapacak olursak bizim akademik makalelerde veya gazetelerde veya herhangi bir yerde okumuş olduğumuz bize göre çok girift ve uzun olan cümleler aslında bu tarz basit cümlelerden oluşmakta. Gelin hep beraber tek bir cümle içerisinde aslında nasıl bu kelimeleri bir araya getirdiğimizi görmüş olalım. The girl with the red jacket playing the guitar in the cafe is Aylin. Bu kadar aslında basit. İlk etapta size göstermiş olduğumuz cümleyi hatırlarsanız videonun başında iki tane örnek cümle göstermiştik. Bunlardan birincisinin nasıl oluştuğuna dair yine bir ispat yöntemine gidelim. I am a student. Yine basit kurulabilecek cümle yapılarından bir tanesi. Bunun içerisine ben good ifadesini ekliyorum. I am a good student. Ben öğrenciyim, ben iyi bir öğrenciyim. Daha sonra bunun içerisine I am a good enough student. Yani enough. Ben yeteri kadar iyi bir öğrenciyim şeklinde cümleyi uzattım. Bir sonraki eklediğim chunk ise I am a good enough student knowing his responsibilities. Ben sorumluluklarını bilen iyi bir öğrenci, yeteri kadar iyi bir öğrenciyim şeklinde cümleyi uzatmış oldum. Bir sonraki aşamada I know that ifadesini ekleyerek cümleyi bu seviyeye taşımış olduk. Ben sorumluluklarını bilen, yeteri kadar iyi bir öğrenci olduğumu biliyorum. Ölümcül vuruşu da sonuna ekliyoruz. Whatever people say, insanlar ne derse desin, ben sorumluluklarını bilen, yeteri kadar iyi bir öğrenci olduğumu biliyorum şeklinde bu karmaşayı oluşturmuş olduk. Videonun başında göstermiş olduğum ikinci karmaşık yapı ise ekranda görmüş olduğunuz cümleden oluşmakta. İnanın burada karmaşık olarak gelen bu cümleler aslında çok basit bileşenlerden oluşmakta. Peki A1 seviyesinde midir bu? Şunu unutmayın, A1 ya da A2 seviyesi aslında bizim kendimize koymuş olduğumuz sınırlardan oluşuyor. Biz istersek İngilizcenin mantığını A1 seviyesinde çok rahat öğrenebiliriz. Evet arkadaşlar, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İlk videomuzu tamamlamış olduk. Video serimizin ikinci kısmında kelimelerle ilgili olarak sizlere önerilerimiz olacak. Umarım faydalı olur. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi günler.